Merhaba kıymetli takipçilerim, Sofra TV'ye hoş geldiniz. Esnaf lokantalarının yıllardır vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan patlıcan kebabını bugün tüm püf noktalarıyla hazırlıyoruz. Lokanta usulü tam kıvamında ve bol lezzetli, bu tarifin kokusu bile iştah açıyor. Isıtmış olduğum tenceremin içerisine yaklaşık 400 gram kuzu kuşbaşı ilave ediyorum. Dilerseniz dana kuşbaşı da kullanabilirsiniz. Daha sonra tencerenin kapağını kapatalım ve etler suyunu salıp çekinceye kadar bu şekilde pişmeye bırakalım. Etleri doğrarken çok küçük kesmemeye özen gösterelim. Böylece pişerken daha iyi kıvam alır. Suyunu çeken etlerimizin üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımızı gezdirelim. Kavrulan etlerimizin üzerine 2 adet orta boy ince ince doğramış olduğumuz soğanlarımızı ilave edelim. Soğanlarımızı da etle birlikte 1-2 dakika güzel bir şekilde kavuralım. Yeteri kadar kavrulan et ve soğanlarımızın üzerine 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı da domates salçamızı ilave edelim. Salçamızın kokusu çıkıncaya kadar güzel bir şekilde kavuralım. Daha sonra üzerine 2 su bardağı sıcak suyumuzu ilave edelim. Eğer etiniz tam pişmediyse kıvamına göre birazcık daha sıcak su ekleyebilirsiniz. Ben kuzu eti kullandığım için daha çabuk pişecektir. Ancak dana eti kullanıyorsanız pişme süresi birazcık daha uzun olabilir ve su miktarını buna göre ayarlayabilirsiniz. Kapağını kapatalım ve kısık ateşte pişirmeye bırakalım. Güzelce yıkadığımız patlıcan ve sebzelerimizi hazırladıktan sonra tarifimiz için 3 adet orta boy patlıcan, 2 adet kapya biber ve 3 adet yeşil biberimizi hazırlıyoruz. Bu malzemelerle esnaf lokantası usulü patlıcan kebabı hazırlayacağız. Patlıcanlarımızı önce alaca şekilde soyalım. Ardından jülyen yani ince uzun şeritler halinde doğrayarak hazırlayalım. Bu aşamada patlıcanları çok küçük doğramamaya özen gösterelim. Çünkü pişirme sırasında çok çabuk ezilip formunu kaybedebilir. Bu şekilde hem daha diri kalır hem de yemeğin dokusu çok daha güzel oluyor. Bu arada değinmek istiyorum. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında patlıcanlar genelde daha genç ve çekirdeksiz olduğu için ben bu aşamada tuzlu suda bekletme işlemini yapmadım. Ancak bu ayların dışında ya da çekirdekli patlıcan kullandığınızda acılığını almak için ve daha iyi bir doku elde etmek için mutlaka tuzlu suda bir süre bekletmenizi tavsiye ederim. Patlıcanlarımızı hazırladıktan sonra kapya biberlerimizin çekirdeklerini çıkaralım. Şimdi onları da jülyen yani ince uzun şeritler halinde doğrayarak hazırlayalım. Bu şekilde sebzelerimiz hem eşit şekilde pişecek hem de lokanta usulü daha düzgün bir doku elde etmiş olacağız. Kıymetli takipçilerim, beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sizinle orada buluşmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yeşil biberlerimizin çekirdeklerini çıkarttıktan sonra bunları jülyen şeklinde değil de uzunlamasına 3-4 parçaya bölüyorum. Çünkü yeşil biber kapya bibere göre daha çabuk pişen bir sebze. Bu şekilde doğradığımızda hem pişme sırasında ezilmez hem de yemeğin içinde daha diri kalır. Sebzelerimiz hazır. Şöyle kenara alalım. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimizin içerisine doğradığımız sebzelerimizi alalım. Üzerine yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağımızı gezdirelim. Sebzeleri güzelce karıştıralım. Daha sonra tepsiye eşit şekilde yayıp düzeltelim.
Bu şekilde doğru pişirme süresi ve yöntemle hazırladığınızda sebzeler fırında pişmesine rağmen sanki derin yağda kızdırılmış gibi lezzetli ve yumuşacık bir kıvam alıyor. Fırınımızı önceden 230 derecede ısıtıyoruz ve alt üst ayarda sebzelerimizi pişirmeye bırakıyoruz. Pişirme sırasında bir kez karıştırarak hem eşit pişmesini hem de her tarafın aynı lezzeti almasını sağlıyoruz. Kısık ateşte pişen etlerimizin üzerine bir su bardağı domates sosumu ilave ediyorum. Dilerseniz domates sosu yerine 4 adet soyulmuş küp küp doğranmış domates de ilave edebilirsiniz. Üzerine 5-6 diş irice doğramış olduğumuz sarımsaklarımızı ilave edelim. Şöyle güzelce karıştıralım. Domateslerimiz hafif kıvam alıp lezzetini salana kadar kısık ateşte pişirmeye bırakalım. Fırından çıkan sebzelerimi kevgir yardımıyla servis tabağıma alıyorum. Gerçekten tam kıvamında pişmişler. Görüntü ve dokusuyla sanki yağda kızartılmış gibi oldukça lezzetli ve güzel bir kıvam almış durumda. Ben sizlere şöyle yakın çekimle de göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldular. Domates sosumuz bir taşım kaynadıktan sonra fırından çıkan sebzelerimizi tenceremize ilave edelim. Üzerine bir tatlı kaşığı toz şeker ve bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Burada kullandığım toz şeker hem yemeğin lezzetini dengelemek hem de domatesin hafif ekşimsi tadını kırmak için kullanıyorum. Bu aşamada sadece bir kez yemeğimizi karıştıralım. Çünkü sebzeler yumuşamış olduğu için çok karıştırırsak formunu kaybedebilir. Eğer çok karıştırma ihtiyacı hissederseniz tencereyi hafif sallayarak da sosun her yere dağılmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde hem sebzeler dağılmaz hem de kıvamı da bozulmaz. Kapağını kapatalım. En kısık ateşte yaklaşık 15 dakika pişirmeye bırakalım. Üzerine hafif yağ çıktıktan sonra yemeğimiz hazırdır. Mutlaka kontrol edelim. Hani derler ya ben susuyorum, görüntü konuşsun. Gerçekten de muazzam bir tarif. Kesinlikle denemenizi çok isterim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımda bu tarif gibi birçok pratik ve lezzetli tarifi bulabilirsiniz. Yeni tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi ve eleştirilerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.